Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Unsurlar bölümünde yer alan esnet komutunu göreceğiz birlikte. Tabii SolidWorks'ü ilk yüklediğinizde bu komutlar her parçada ya da her yerde kullanılan komutlar olmadığı için sizlerde bu komut yoksa nereden getireceğinizi biliyorsunuz. Komutlar kısmına gelip buradan komutun ismini yazıp tutup sürükleyeceksiniz arkadaşlar. Tabii şöyle ön düzlemimizde bir çizim açarak parçanın tasarımı da tamamen bize ait burada. İstediğimiz şekilde çizimini yapabiliriz. Mesela 40 milim, yüksekliği biraz daha fazla olsun istiyorum. Örneğin 250 milimetre. Bu şekilde. Sonra bunu bir katılayalım arkadaşlar. Yön fark etmez. Orta düzlemlerine katılama işlemi yapabiliriz ama şöyle mesela 700 milim olacak şekilde katılıyorum. Tabi üzerinde çeşitli delme işlemleri yapalım. Mesela şuraya bir tane delik açalım. Burada bir tane deliğimiz olsun. Örneğin merkez noktasıyla düz yuvayı da alıp şurada da bir tane slotumuz olsun. Tabi bunu biraz daha aşağılara indirgeyelim. Merkezi şöyle açılsın. Ölçü vermiyorum arkadaşlar bu aşamada. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Kör değil tümünden ve onayla diyorum. Bakın burada esnet komutumuza tıkladığımızda bu komutun içinde 4 tane versiyonu var. Bükmek, bükme, sivrilme ve esneme seçenekleri görüyor musunuz? Şimdi bükme dediğim zaman hakikaten de parçayı bükecektir tıkladığımda. Ama bükme dediğim zaman ikinci özelliğim bu burkulma arkadaşlar ya da burulma. Yani bu SolidWorks içerisinde bu şekilde isimlendirilmiş ama bükmeden kastımız aslında burulma olacaktır. Bunu öncelikle söyleyelim. Sivrilme dediğimiz zaman seçtiğimiz kenarlarda parçayı sağ sol tarafını artık nereye göre referans veriyorsak sivriltme işlemi yapacak. Esneme de parçanın boyutlarını uzatacak, genleştirecek yani. Mesela bükmeyle başlayalım. Bükmeye tıkladığımda esneme girdisi istiyor. Yani neyi bükeceksin diyor. Ben de diyorum ki bunu bükeceğim. Burada öncelikle şundan bahsedelim arkadaşlar. Bakın bükmeye tıkladığımda ben otomatikmen bir büküm radyusu atayabiliyorum. Ve aynı zamanda kaç dereceyle bükmek yine benim elimde. Bakın bunu derecemi şöyle yukarı doğru arttırdığımda parçada meydana gelen deformasyonu görüyorsunuz. Mesela bu komut bence nerede gerekli biliyor musun? Parçanın mukavemet özellikleri araştırılırken örneğin parça ne kadarlık bir yük altında nasıl bir esneme yapacak? Aslında doğrudan bir analiz yapamayız belki ama parçada işte bu kadar derece bükme işlemiyle parçanın en azından şekil değişimini göz önünde bulundurabiliriz. Bu arada artı bir derece verebildiğim gibi eksi derecede ne yapabiliyorum gördüğünüz gibi verebiliyorum. Tekrar tabi artıya getirelim bu kısmı. Veya derece bu şekildeyken otomatik ben buraya radyus da atayabiliyorum. Örneğin 500 milimetre olsun diyorum radyusu. Şimdilik dereceyi sıfırlıyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bakın burada budama düzlemi 1 ve budama düzlemi 2'yi görüyorsunuz. Şu uç noktalarından da tutup bunu içeriye, burayı da aynı şekilde içeriye ve dışarıya alabilmemiz mümkün. Tabi biraz daha içeri alıp burada bir şey göstereceğim. Mesela şöyle yapalım. Tekrar bunu bir derece ile bükelim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi dikkat ederseniz burada bir bükme işlemi yapıyor ama bu düzlemden sol tarafta kalan kısımları bozmuyor. Bakın burada bir radyus yok. Bu kısımları bozmuyor. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Bakın budama düzlemi 1 kutucuğu, budama düzlemi 2 kutucuğu. Genellikle parçanın alın yüzeylerini referans alır otomatik olarak. Tabii ki siz bu kısımlara tıklayıp burada farklı noktalar ya da yüzeyler seçebilirsiniz. Ama zaten program bunu otomatik olarak yapıyor arkadaşlar. Veya aşağı doğru indiğimizde veya inmeyelim başka bir şey gösterelim. Ben burada mesela burada bükme seçiliyken 83 hatta bunu tam 90 derece olarak ayarlayalım. Ve aynı zamanda ben şu üstte bulunan kısımlardan parçaya farklı şekillerde verebiliyorum. Ama farklı yerden çekmeyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yine tekrardan ben esnet komutuna giriyorum. Bu parçamı esneteceğim. Şuraya direkt 90 yazıyorum. 90 derece bükeceğim çünkü.
Parçamı buradan tutup değiştirdiğimde yönünü, bak şöyle döndürüyorum şu anda, görüyor musunuz? Parçama benim farklı şekiller vermem bu kısımda mümkün olacaktır. Gördük mü? Yani sanki sac metal bölümünde çizmişiz de açılımını almışız gibi gösteriyor. Oldukça da güzel bir olay. Tekrardan unsuru düzenle diyelim. Şöyle yapalım. Çevirelim parçamızı biraz. Mesela şu taraftan döndürebilirim parçamı. Görüyor musunuz? Onaylayalım mesela. Bakın nasıl bir şekil elde ettik. Gördük mü arkadaşlar? Yani demek istediğim konu şu. Şuradan esnet 1'i siliyorum. Buradan evet diyorum. Evet, ben esnet komutuna tıkladığımda parçamı seçip girdiğim derece ya da radyus ölçüleriyle bir bükme işlemi yapabiliyorum. Bunu yapabildiğim gibi buradaki kısımlardan da tutup oynatabiliyorum. Hatta triad kısmına geldiğimde buradaki açı değerlerimi azaltarak veya arttırarak da arkadaşlar parçama farklı şekillerden verebilmem mümkün olacaktır. Ama çok tavsiye ediyor muyum triad kısmını? Hayır. Benim zaten amacım belli burada. Belli bir dereceyle, belli bir radyusla bükme işlemini yapacağım. Çok da ihtiyacım olursa bu orta kısımlardan tutup döndürme işlemini ne yapabilirim? Yapabilirim. Şimdi bunu siliyorum. İkinci seçeneğimize geçelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tekrar esnet komutunu çalıştırıyorum. Esneme girdisine neyi bükmek istediğimi seçiyorum. Parçamı gösterdim. Sonra bükme kısmına geliyorum. İkinci seçeneğimi seçtim. Bu sefer bükme dediğine bakmayın. Dereceyi arttırdıkça burkulma işlemi yapacak. Mesela buraya 500 dereceyi verdiğimde şöyle ön izlemesini görmekle beraber biraz daha arttıralım, mesela 750 derece diyelim. Onayladığınızda kıymetli dostlar parçanın burkulduğunu göreceksiniz. Özellikle burada helisel matkaplar aklınıza gelebilir ya da halatlar. İşte burkulmaya maruz kalan makine elemanları diyebiliriz kısacası. Komut tabii ki diğer komutlara nazaran bilgisayarımızı biraz daha yoran bir komut arkadaşlar. O yüzden işlemin tamamlanmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi benim dümdüz plaka parçamı ne yaptı? Tek bir komutla burktu. Haliyle burada önemli olan da bir detay var arkadaşlar. Şimdi parçayı burkuyor ama benim çizdiğim delikleri ya da slotları da deforme ediyor aynı zamanda. Yani delikleri dikkat ederseniz yumurtaya dönmüş ya da elipse dönmüş, görüyor musunuz? Yani bunlar aynı şekilde kalmayacaktır tabii ki bu aşamada. Tekrar şöyle unsurumuzu düzenle diyelim. Burada haliyle budama düzlemi 1 ve 2 olacaktır. Ben şurayı şimdilik 0 olarak ayarlıyorum. Mesela budama düzlemi 1'i biraz içeri alıyorum. 2'yi de şöyle alıyorum. Ve tekrar bunu mesela 250 dereceyle burk diyorum. Onaylayalım. Evet, bak burası da önemli işte. Bu detay çok önemli arkadaşlar. Budama düzlemi 1, budama düzlemi 2 nedir ne değildir, aslında burada bunu görüyoruz. Bu arada bir önceki seçenekte de bu geçerliydi biliyorsunuz. Bakın ben bu düzlemi içeriye aldıkça şöyle yaparsak daha net anlaşılacaktır. Bu en son yaptığımız işlemi seçelim, tamam mı? Sonra tekrardan esnet komutu diyelim. İkinci seçenekte iken seçtik parçamızı. Bakın budama düzlemlerini içeriye taşıyorum arkadaşlar. Tabii şöyle bunu buraya taşıdım. Şöyle çevirdim. Uç kısmında bulunan oklardan tutarsak daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Şöyle getirdim mesela. Sonra da buraya 300 derece bir açı tanımladım ve onay verdim. Dikkat ederseniz budama düzlemi 1 ve 2'nin seçildiği kısımlara zarar vermedi. Buradaki dikdörtgen plakayı bozmadı. İkisinin arasında kalan kısmı hangi dereceyi atadıysam burktu arkadaşlar. Olay bu kadar net bir şekilde çalışmakta. Tekrardan esnet komutu diyelim. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Sivrilme. Önce neyi sivrilteceğimi seçiyorum. Bu arada yine bu budama düzlemlerini oynatabilirim. İçeriden dışarıdan içeriye alıp sonra bir derece tanımlayabilirim arkadaşlar. Tabi bunu mesela 1.4 oranla değiştir demişim. Şöyle ya da şu şekilde
Bakın parçadaki meydana gelen değişim görüyor musunuz? Bir onaylayalım önce. Herhangi bir hata alacak mıyız ona bakalım. Evet. Bakın parçaya çok farklı bir form verdik arkadaşlar. Sivriltmeden kastımız. Şimdi buranın genişliğiyle buranın genişliği aynı olmadı gördüğünüz gibi. Tabi biz burada yine budama düzlemi 1 ve 2'yi de değiştirdiğimiz için arkadaşlar, yani içeriye doğru aldığımız için bu kısımları bozmadı. Bunun dışında kalan kısımları form etti. Daha doğrusu deforme etti. Yine sivrilmeye tıklıyorum. Bunu sivrilteceğim. Mesela 2 diyelim. Eksi bir değer girebiliyor muyum? Evet, girersem diğer tarafı verecektir bana. Tabii çok büyük değerler girersek parça daha da büyüyecektir. Biz küçük değerlerdeyken şöyle parçamıza farklı bir form verelim burada mesela. Onaylayalım. Evet, gayet de güzel bir form oldu. Şimdi arkadaşlar, tıkandığınız yerlerde işte bu komutlar devreye girecektir. Özellikle yüzeyler modülünü de ben anlattığımda artık kalıp araçlarıyla birlikte tasarıma bir tık daha yaklaşmış olacaksınız. Şimdi bu komutu silip diğer bir aşamamızı görelim arkadaşlar. Esnet komutunu tekrardan çalıştırıyorum. Bunu esneteceğim ama bu sefer sivrilme değil esnemeyi seçiyorum. Bakın esneme de dereceyi arttırdıkça parçamızı uzatır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın mesela böyle uzatıp onaylıyorum ki değişimi görün. Ama uzatırken ne yapıyor? Şu yüzeylere zarar vermez. Burada hemfikiriz. Ama dikkat ederseniz çizdiğiniz daireler elips oldu. Slot bile neredeyse kare profile dönmüş. Bu kısımları ne yapıyor? Deforme ediyor aynı zamanda. Ve siz bu işlemi yaparken şuradaki yine düzlemleri, daha doğrusu budama düzlemlerini içeriye alıp onaylarsanız da sizin verdiğiniz budama düzlemini nereden seçtiyseniz o kısımdan sonrasına herhangi bir zarar, deformasyon anlamında vermeyecektir. Bu aşamayı bunu yaparken de buradan tutup parçayla şu şekilde oynarsanız da siz yine buna ekstra başka bir form verebileceksiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani şöyle düşünün, bu komutları kullanırken ya işte acaba SolidWorks'ta hangi komut bunu yapar vesaire gibi düşünmeyin. Esnet komutu bunu yapar. Tamam mı arkadaşlar? Detaylı bir şekilde 4 tane özelliğini de sizlere açıklamış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın ama bir isteğim var. Katılda kalın. Katıl butonunda kalın. Görüşmek üzere.